Ünlü televizyoncu arkadaşım Arzu Altıntaş'la huzurlarınızdayız ve bugün magazin dünyasına yaşanan çok ilginç gelişmeleri konuşacağız. Sizi Arzu Altıntaş'la birlikte Cannes Film Festivali'ne Türk ünlülerin yanına götüreceğiz. Arzu hoş geldin canım. Hoş bulduk canım, selamlar. Gözüme bir şey girdi, aksilik. Yayına öyle başladım. Nazar, nazar düzelir. Dostlar, bildirimlerinizi açtınız umarım. YouTube sizlere mesaj yollayacak ve geleceksiniz. Yayına katılacaksınız. Banu geldi. Moderatörüm Banu Kavaş burada. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın Banu? Arzu da burada Banu. Bizden Banu korkuyoruz. o kadar çok yazıyor ki kızcağıza hiç selam veremiyorum. Çünkü senin sözünü kesmek istemiyorum. O yüzden artık pes etmiştir bana söylemeyi ama hepsini görüyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Arada böyle yaptığımda anlasınlar bari. Çünkü hiç sevmediğim şey söz kesmek. O Estağfurullah. yüzden onlara da selamlar. Evet, gördüğünüz gibi en kibar televizyoncu hanımla yayın yapıyorum. Bizim televizyonculukta söz kesmeyen yoktur hemen hemen. Bir başkasının konuşmasının arasına balıklama atlamayan yoktur. İnsanların birbirine saygısı maalesef ekran karşısında öyle uçuveriyor, gidiveriyor. Ama Arzu ne kadar ince düşünceli görüyorsunuz. Sözünü kesmemek için diyor Bilal'in, araya girmiyorum diyor. Arzucuğum yüzüne yansıyor zaten kalbinin. Canım benim. Hayatta en önemli şey o benim için biliyor musun? Yapana da çok gıcık olurum söz kesene. Tabii bu hani bizim şeyimizde yayın heyecanıyla yapılanlardan bahsetmiyorum ama münferit hayatta söz kesen çok saygısızdır bence. Gerçekten hayatta bir şeyleri eksik görmüştür. O yüzden hani çoğu zaman insanlar yazıyor ama o kadar hararetli bir konu tartışılıyor ki orada bir şey söyleyemiyorum, görüyorum. Dediğim gibi arada bir böyle yaptığımda gördüm, teşekkür ediyorum demektir. İzleyiciler anlasın. Evet, peki Tunzale merhaba, aldım selamını canım. Işık öyle kuvvetli geliyor ki benim burada. İsimlerinizi maalesef şu anda okuyamıyorum. Seher okudum. Peki arkadaşlar, evet neler konuşacağız? Çok sevdiğiniz oyuncu Uras Kaygılaroğlu'ndan da söz edeceğiz. Ya Sevda Demirel şarkıcı başına öyle bir kaza geldi ki onu da konuşacağız. Sevda Demirel'i nasıl hatırlarsınız? 2000 senesinde bir televizyon programında Hande Atezi'ye tokat atmıştı. Meşhur bir olay talk show'da, ekranda. Öyle belki hatırlayabilirsiniz. İspanya'da ilginç bir çamaşır cezası belediyelerin uyguladığı 5 dakika magazin sayfasında Arzu Altıntaş'ın gördüm ve Arzu bunu konuşmalıyız dedim. İnşallah bize de gelir o ceza. Hadi İnşallah ondan ya Rabbim. başlayalım. Hadi ondan başlayalım. Arzu anlatsana. İspanya'da balkona çamaşır asanlar, görüntü kirliliği yapanlara belediye ceza kesmeye başlamış. Rakamı unuttum, 80 miydi 50 miydi? Bir dakika ben hemen açayım haberi. 50 bin ya da 80 bin lira ceza. Bu da görüntü kirliliği adı altında kesilen bir ceza. 80 bin lira bizim paramızla 1500 euro. Evet, evet. Yani inşallah bize de 1.500 euro ceza gelir. Benim de hiç hoşlaşmadığım bir konu. Yani hakikaten kalmadı artık. Yani o balkonlar, ipler. Ya kardeşim bir yıl 2026 bir sürü şey üretildi. Bir kere kurutma makineleri var. Hadi alamadın. Ben de sevmiyorum kurutmayı çok kullanmayı. Ama evin içinde bir yerde şık bir çamaşırlıkta kurutursun. Ben zaten anlamıyorum da ben balkona astığım bir şeyi hayatta üstüme giyemem. Artık eskisi gibi değil ki toz, toprak her taraf. Onu orada kurutup nasıl giyiyorlar sonra onu da bilmiyorum yani. Evet, haklısın ben de nefret ederim balkonlarda, çamaşır asılmasından. Şimdi İspanya'da bir şehrin belediyesi bu kararı almış. Gerekçe de şehrin imajının bozulması. Ne yazık ki Akdeniz ülkelerinde özellikle İtalya'da, işte Türkiye'de, İspanya'da, Portekiz'de, bunu çok görüyoruz. Çok yani bu eğitimle de ilgili bir şey değil. Değil evet. Kolayına geliyor kadınların. Dediğin gibi çamaşır kurutma makinesi de mi alıp eve koyacağım düşüncesi beni de rahatsız ediyor hakikaten. Evde bir makine daha yani fazla ve
Ancak bunun çaresi dışarıya çamaşır asmak değil, evin içinde as, kurut. Bir odanda, giyinme odasında yap bunu. Şimdi bak buradan sana bir şey okuyacağım. Şöyle bir kısa sordum yapay zekâya bu çamaşır cezası başka nerelerde var diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde $1000 ceza kesmişler bir kadına en son belediye tarafından. 46 bir anneye 46.000 lira bizim paramızla ceza kesilmiş. Abu Dhabi'de ilk ihlalde $136 ceza kesiliyormuş. İkincisinde $272, 12.000 lira yapıyor. Sonraki tekrarlarda $544, 25.000 lira ceza kesiliyormuş. Balkona çamaşır asılırsa. Umman'da $130'la $6.000 arasında değişiyormuş cezalar Umman'da. Ya Umman'da. Çok evet, şaşırtıcı. evet. $130 bir şey değil. Yani şeye göre bir şey değil. 6.000 Hı hı. dolara göre bir şey değil. Ya 13.000 lira ile bizim paramızda 600.000 lira arasında. Müthiş. Japonya bak buna herkes çok şaşıracak. Ben Tokyo'ya gittiğimde hakikaten unutamıyorum. Havalimanından şehre giderken otobüste ya o kadar çok apartmanlarda o kadar çok balkonlarda çamaşır görmüştüm ki rengarenk asmışlar. Burası dedim nasıl bir ülke ya dedim. Buna nasıl izin verirler? Nasıl yaparlar bunu aileler? Şimdi sebebini şimdi okuyorum. Balkonda çamaşır kurutmak kültürün bir parçası. Güneşte kurutma, tempibosi deniyormuş. Çok yaygın. Çamaşırı güneşte kurutma. Kimse de birbirini ayıplamazmış, kınamazmış. Orada serbestmiş. Allah Allah. Çok Enteresan. çok ilginç. Japonlar Evet, evet. ama yani bilmiyorum bizi izleyenler lütfen yorumlarda yazsınlar. Yani hakikaten görüntü kirliliği değil midir ya? Ya, Yani eski kadınlar daha çok seviyor. Benim de tanıdıklarım var, böyle 50 yaşın üzerinde. Mesela kurutma makineleri var ama balkonda kurutmaktan hoşlarına gidiyor. Niye bilmiyorum yani. bu gösteriş. Gösteriş bak sakız gibi yıkıyorum. Benim çamaşırım. Ya Benim hiç onu öyle gösterişlerim yok. Benim beyaz attığım kırmızı çıkıyor, beyazlar zaten gri çıkıyor. ya Aman kimse görmesin diye en tenhada kurutuyorum. Beyaz bir şeyi mesela ben giyemem biliyor musun? Bir kere aldım o ya temiz ya onu yıkadım giymeden önce. O gün okay. Sonra bir daha o beyaz bende bu renge falan dönüyor. beyaz attığın nasıl kırmızı çıkıyor? Ya ben bile bekar günlerimde evde yazın bazen çalıştığım için burada kalıyorum. Bodrum'a gitmiyorum eşimle, çocuğumla. Çamaşır yıkamak durumu oluyor. Benim bile beyazlarım hakikaten bembeyaz çıkıyor yıkadıktan sonra. Vallahi yemin ediyorum çıkmıyor. En Allah Allah. beceremediğim iş çıkmıyor benim yani. İlla istediğim kadar inceleyeyim, böyle araya bir şey karışıyor. Kabus gibi ya. Benim en büyük kabusum çamaşır yani. Yemin ediyorum şimdi üşenmesem getiririm. Beyazlarım bak bir kere giyebiliyorum böyle oluyor. Ya burada bir şey var, başka bir şey var bunda ya. Sabote Ben eden birisi çözemedim. mi var? Çözemedim Sabote ya da eden sarıya doğru dönüyor. Bilen ev hanımı varsa yazsın. Ne karbonatlar koydum, ne o kalgonlar bilmem neler. Yapmadığım şey kalmadı. Beyaz sirke dediler, onunla Ya. yıkıyorum. Yok. Ya. Ya bu çok kolay. Bak ne yapacaksın? Açacaksın çamaşır çekmecesini, deterjan. Deterjanı koyacaksın. Ya bu kadar basit bir şey. Sen nasıl bunu karbonatlar bilmem neler ekliyorsun ya? Benim bildiğim bir deterjan konur, bir yumuşatıcı konur. Kapat, bas gitsin. İşine bak. Bak o pahalı şeyler var. Kadınlar bilir. Bir şey böyle leke çıkarıcı, Evet, beyazlatıcı. evet, Şu evet, evet, kadarı dünya kadar para. evet. Onlardan aldım. Bak onlarla bile beter çıkıyor. Ben anlamadım ya. En sevdiğim renk beyaz. Giyemiyorum beyazı. Bir kere giyiyorum, bir daha pert bende beyazlar. Evde giymeye devam ediyorum. Onunla çıksam rezillik yani. Beyaz şey belli griye dönmüş. Çamaşır makinesinde bir sorun olabilir belki. Yo onu da yeni aldım. Öyle mi? Denemediğim makine kalmadı tabii. Allah. Değil. Bende bir A, sorun a! var hayatım. Allah beni ev işleri için yaratmamış. Onu biliyorum yani. O yüzden sorun bende.
Annene danıştı mı bunu? Telefon açıp bir annene danışsa. Annemin yorumu şu, "Senin evine kız giren dul çıkar." diyor. Ya. Vallahi çok Evet, tabak evet. çanak kırılır, her şeyi bozarım, çok sakarım bir kere. O Sevda Demirel'in Allah vermesin videosu gibi ben günde 50 kere düşüyorum yerlere. O yüzden beceremiyorum. Ben artık kabul ettim ya. Ben başka şeyler, hayali işler böyle işte zekâmı çalıştırabileceğim falan filan, öyle şeyler için yaratılmışım yani. Ben ev işleri için yaratılmamışım. Ya, çok enteresan, çok enteresan. Ama, şunu da söyleyeyim, sonra bu çamaşır konusundan çıkacağız. OMO reklamları vardı, hatırlıyor musun? Bazen yine aynı seri reklamı gösteriyorlar. Çamaşır asan kadın bembeyaz çarşafını asıyor, bir şey gömleğini asıyor filan, bembeyaz. Çamaşırdan sonra da gösteriyor OMO ile yıkamış. Bembeyaz, pürü pak, çamaşır ve asmış. Ama o bahçeye asmış. Bahçede gösteriyor. Bahçesi olan bahçeye asabilir canım, dışarıdan gözükmemek şartıyla, değil mi? Fakat, dışarıdan gözükürse ben mesela Bodrum'daki evde bizim, o sokağa bakıyor biliyorsun sen. Şeyde evin trabzanlarına, balkonun trabzanlarına falan havlu asılmasına karşı çıkıyorum. Şebnem bazen asıyor denizden geldikleri zaman. Mayo, bikini falan asılıyor falan kurusun diye. Aman diyorum sakın buraya asmayın, arka tarafa asın, görünmeyen tarafa asın. Aynı Hıı. hassasiyet yani asılmaması lazım diye oralarda da takıntılıyım. Ben de aynı şekilde. Benim yazlıkta annem hep bana kızardı. Gelirlerdi havuzdan asarlardı. Ben hemen onları yok. Neden tiklisin? Neden tiklisin? 2 dakika havlu kurusun zaten yıkayacağız. Islak ıslak makineye mi atalım diye. Görmek istemiyorum ben o görüntüyü. Beni çok rahatsız ediyor. Aynen, aynen. Aynen, görmek istemiyorum ben de. Peki, arkadaşlar, şimdi ya Sevda Demirel'in başına gelen Çok kötü. çok kötü. Sevda Demirel dostlar, bizi yurt dışından izleyenler, Türkiye'den de izleyen arkadaşlar için de, son zamanlarda bilmeyenler olabilir kendisini. Yıllar önce mankendi, sonra şarkıcılığa geçti. Hâlâ zaman zaman sahne yapıyor. Bütün eğlence dünyasının, ünlülerin tanıdığı, medyanın tanıdığı bir bayan. Maçka Parkı'na İstanbul'da kedileri beslemeye gidiyor. Çok, hayvanlara çok bağlı, hayvansever bir insan ve orada yolda yürürken, parkın içinde, patika yolda, düz yolda yürürken birdenbire yere düşüyor ve ayağı kırılıyor. "Ayağım, ayağım, ayağım!" diye bağıra bağıra canhavliyle. Gördün değil mi o videoyu? Ay, çok kötü. Yani o çığlıklar, adamın konuşması, adam mı kadın mı onu da tam anlamadım. O kadın adam. Eee berbat yani o ayak ters döndüğü an kapattım videoyu, bakamadım. Haberi de giremedim yani, çok kötü oldum. Yani, o arkadaşı, yanındaki video çekiyor ve video çekmeye devam ediyor işin garibi. Sevda Demirel bağıra çağıra yere düşüyor. O yanındaki kişi, video çekmeye devam ediyor. Eee, LGBT birey o. Arkadaşı, Sevda Demirel'in o camiadan çok arkadaşı vardır. Eee, video çekmeye devam ediyor ve çekiyor. Evet. Canlı yayına geçiyor galiba. Canlı yayına geçiyor ve YouTube'da da yayınlanıyor. Ben bakmadım ama, Imm. İpek beni aradı. Bizim İpek Hı Canbulat. hı. "Bilal abi Sevda'yı gördün mü?" diye. "Ben bakamadım." dedim. "Bakamadım." dedim. Orada hastane aşaması filan da varmış videoda. Eee, sonra İpek bana anlattı. "Neden?" dedim, "Düştü bu düz yolda giderken neden düştü?" Bir kere dedi o videoyu çeken arkadaşına bakıyormuş. O arkadaşı video çekiyor. Hani, "Bana bak, seni de alıyorum." filan. Eee, ayağındaki terlikler lastik terlik ve parmak arası terlik. Hiç Birdenbire sevmem. birdenbire ayağının altında katlanıyor o terlik. Lastik Imm, terlik. O kadar tehlikeli ki ben de düştüm. Fakat çok şükür ki benim bir yerim kırılmadı ama bin Allah şükür. korumasaydı Allah korumasaydı kafamı kaldırıma vurabilirdim. Kaldırımın kenarında böyle kafam durdu. Yani bir 10 santimde
Ya, o kadar tehlikeli ki Çok. ayağımın altına nasıl katlandığını anlayamadım. Bir saniyesinde o Evet. verdi. O terlikler çok tehlikeli Arzu. Hiç sevmem. Nasıl da giyerler bilmem. Ben hiç mesela onları giyemem. Zaten giydiğimde, parmaklarımın arası acıyor yani. Zaten el kadar ayağım var benim. Bir de hassas. Ondan sonra hiç hoşlaşmam. Hani her yaz alırım, doludur burası. Ancak buradan, işte, çöpe gidene kadar falan filan. Aşağı bile inmem yani ben onlarla. Ben zaten dümdüz ayakkabıyla, terlikle hiç yürüyemeyen bir tipim. İlla bir tabanı olacak. Hiç sevmiyorum, hiç hoşuma gitmiyor yani. Parmak arası lastik terlik, flip flop terlik derler dedi. Evet, Flip flop terlik, yurt dışında da öyle bilinir dedi. evet, evet. İpek, flip flop terlik. 3 yerden kırılmış, düşünebiliyor musun? Ay, 3 yerden kırılmıştır. kırılmış. Ayak böyleydi çünkü. Ya, Kötüydü ya, yani. ya, alçıya almışlar ama alçıda 3 yerden kırık kaynar mı bilmiyorum yani tabii. Ameliyat olması mı gerekir? Yani çok zor, çok zor, çok zor. Evet. Fakat o Şeyde de terlikleri giymemek maşallah lazım. Sevda'yı tanırım. 2 metre bacak, Ya, 42 ya. numarada ayak var. Nasıl kaynar bilmiyorum yani. Ve nasıl spor yapıyor biliyor musun? Günde 5 saat spor yapar. Oturduğu Hıı. apartmanda da spor salonu var aşağıda. Günde 5 saat spor yapar. O kadar spor yapan bir kadının kemiklerinin kırılması, yani böyle bir, düşünce, böyle bir şey başına gelince Ama çok normal hayatım. Sevda Heh, artık 52-53 falan olması oldu, lazım. oldu, oldu. Kadınlarda menopozla birlikte zaten acayip bir kemik kaybı başlıyor. Çok normal yani Öyle mi? 50'den sonra tabii herkes için çok geçerli. Muhtemelen o yaşlardadır diye hatırlıyorum. Yani 73'lü mü 72'li mi öyle bir şey Evet, hatırlıyorum. evet, evet. O yüzden, hani, menopozla birlikte kemik kaybı başlıyor. Çok doğal. Hani, bir genç kız düşse 20'li 30'lu yaşlarında pek bu kadar olmaz ama normal yani. Çok Çok üzüldüm, çok. dikkat etmek gerekiyor. Evet, çok iyi bir insan, çok temiz kalplidir ve hayvanseverdir. Yani, hayvanları beslemek için başına gelene bak, yani. Evet, ben şeyi gördüm o videoda, sonra başka bir yerde. Yanındaki kişi, ameliyat diyorlar herhâlde Sevda'ya. Bunu bırakıp eve gidecek, kedilere bakacakmış. "Beni," diyor, "yalnız mı bırakacaksın?" diyor. "Ben tek başımayım, ameliyata alacaklar." diyor. O da diyor ki, "Evde de kediler var, onları beslemem lazım." diyor. O kısmı çok acıklı geldi bana ya. Çok üzüldüm yani. O yanındaki Yazık. arkadaşı değil mi? Onu bırakıp eve Hı gidecek. hı. Hı Yani hı. olacak şey değil ya. Beni böyle bırakıp gidecek misin diyor. O da diyor ki hayvanların da ihtiyacı var diyor. Besleyeceğim diyor falan. Acıklı geldi ya. Allah kimseyi yalnız, çaresiz, hele ki hastalıkta hiç bırakmasın yani. Evet, yani o arkadaşının da Sevda'nın başına birisini çağırıp öyle gitmesi doğru olurdu. Tamam, kediler de Evet. beslenecek ama o durumda öyle yalnız bırakılır mı? Tabii Ayağına yani insan ameliyata perişan. girerken kapıda birinin olması huzur veriyor. Tabii, tabii, tabii. Caner yazıyor, bakmış Sevda Demirel 54 yaşında diyor. Tabii, Peki, tabii. Sevda'ya çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Allah şifasını versin bir an önce Amin. inşallah. Allah görünmez kazalardan herkesi korusun. Amin. Cannes Film Festivali'ndeki Türkleri konuşacağız arkadaşlar. Türk ünlüleri konuşacağız. Oraya niçin gittiler? Filmimiz yok Cannes'da. Bizim ünlüler her yaz gidip boy gösteriyorlar. Neden gittiler bu sene? Konuşacağız. Mustafa Sandal'ın güzel bir hareketi var. Onu konuşalım şimdi. Mustafa Sandal için geçtiğimiz günlerde saygı gecesi yapılmıştı ve, son derece de güzel bir geceydi. Hem Mustafa Sandal'a saygı açısından iyi oldu hem oraya gidenler mutlu ayrıldılar. Her ne kadar bu yapay zekâ filan, eee, iddiaları, konuşmaları, polemikleri olsa da o yapay zekâ konusunda, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da müzik sektöründe yapay zekânın yapay zekâyla üretim yapılması filan, bu kaçınılmaz bir şey zaten. Yani yapay zekâ Evet. hayatımızın her alanına daha da fazla da girecek. Kaçınılmaz bir şey. Beni hiç rahatsız etmiyor.
hakikaten rahatsız etmiyor. Emeğe saygı tabii. Yani şu bakımdan insan üzülüyor. Yani oradaki, müzisyenler stüdyoda çalıp mesela gel abi sen şu gitarı çal, sen şu bateriyi çal, işte karşılığında 5.000 lira. Yani o günkü mesain para kazanan insanların, eee, o kazançları olmayacak, azalacak belki ama yani, teknolojinin getirdiği imkânlar da elinle itemezsin. O kadar sana doğru geliyor, o kadar hayatına doluyor, yaptığın işe o kadar katkı sağlıyor. Ondan da kaçamazsın. Bu dengeyi sağlamak lazım. Nitekim o Mustafa Sandal sahnesinde tartışılan, bir grup vardı ya, Mustafa Hı hı. Sandal o Gemiler şarkısını yapay zekâyla üretmişler filan diye söylenen. Onu ben çok iyi araştırdım. O şarkı hibritmiş. Kısmen yapay zekâ, kısmen insanlar üretmiş. Evet. Yani yapay zekâdan da faydalanıp ama insan üretimini de yadsımadan, kenara atmadan üretilmiş bir şarkı. Eee, aslında konuşacağımız konu başka. Mustafa Sandal bu, saygı gecesindeki o şarkıcıların performansları, kaydedilmiş ve Spotify'a ve diğer müzik, platformlarına yüklenmiş. Oralardan, onlar oralarda artık insanların beğenisine sunuluyor. İzledikçe, müzisyenlere de para, emeği olanlara da telif gidecek. Mustafa Sandal hem o geceden hem de bu, şeyden, albümden elde edeceği parayla, eee, Ayla öğretmen için, Ayla öğretmen kim? Kahramanmaraş'taki okul Hı hı. saldırısında, eee, öğrencilere kendisini siper eden, kurşunlara kendisini siper eden öğrencilerini korumak için ve ölen Ayla Kara için hatıra ormanı yapılsın, diye oraya bağışlayacağını söyledi. Benim şu bakımdan hoşuma gitti bu davranış. Böyle kahraman bir öğretmenin isminin, eee, gündeme gelmesi, böyle bir, güzel olayla ilgili tekrar gündeme gelmesi, onu ismini yaşatacak bir hatıra ormanının yapılacak olması, Mustafa'nın bunu düşünmesi, Mustafa Sandal'ın, düşünmeyebilirdi, umursamazdı. Zaten Londra'da yaşıyor. Çok güzel bir hayatı var. Yani bu kadar detaya girmeyebilirdi. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ben şeyi de isterdim, çok güzel bu hareket de aklıma şey geldi. Öğretmenlerimiz hep başımızın üstünde çok kıymetliler ama Türkiye şartlarında çok iyi para kazanmıyorlar. Bir eşi vardır, bir de kendisi, hani, bir ev geçindiriyorlardır. Böyle ardında bıraktığı öğretmenin çocuğuna, eşine de bir yardım olmasını çok canı gönülden dilerdim. Bir de öğretmen o kadar çok sevmiş ki öğrencilerini, çok kutsal bir öğretmenimizmiş. Tüm öğretmenlerimiz gibi. O çocukların önüne kendini siper etmiş ya, o çocuklardan da muhakkak yani okuyamayan, dar gelirli, aileleri sıkıntı içerisinde olan birçok öğrencisi vardır. Keşke onunla orman okay, şahane. Onlara da biraz kol kanat gerer mi konuşamadım diye düşünüyorum. Yani öyle bir yardım da yapsa çok daha güzel olurdu. Yani bugün o geçti. Acaba dedim öğretmenimizin eşi ne yapacak? Öğretmenimizin çocuğu nasıl yaşayacak? Atıyorum ne yiyecek, ne içecek? Çünkü tek kişi baba maaşına kaldılar şu anda. Öğretmenin dar gelirli öğrencisi muhakkak vardır. Onlara da bir şey yapılsa mı? Yanında da orman da yapılsın. Orman da en önemli. Hani geleceğe bırakılacak en büyük miras. Bunlar geçti aklımdan. Çok güzel söylüyorsun, çok güzel düşünüyorsun. Mustafa Sandal öğretmenimizin eşiyle konuşmuş. Bu kampanya için onun da olurunu almış. Tabii bilemeyiz yani, daha başka, neler konuştu, neler görüştü, bir yardımda bulunuyor mu, bulundu mu? Bunları zaten söylemez. Eee, fakat çok güzel söylüyorsun. Mutlaka devletimiz bunu düşünüyordur, düşünecektir, düşünmelidir. Geride kalanlara, ailedeki diğer insanlara destek olmak için, devletimizin bu konuda, bütçesi ayırdığı bir, ne bileyim, bir vakıf üzerinden bir yardım, bir destek programı filan vardır diye
düşünmek istiyorum. Böyle değerli bir insanı, kim bilir kaç öğrencinin hayatını kurtardı orada. Evet. Böyle örnek bir insanı, geride bıraktıklarını, hiç, eziyet çekmesinler, üzülmesinler, Dara ekonomik olarak düşmesinler, kötü gün daralmasınlar. görmesinler diye. Evet, diye düşünüyorum, düşünmek istiyorum ve tabii ki diğer sanatçıları da böyle, düşünceli olmaya davet ediyorum. Peki, peki. Evet. Ya, Beyoncé'nin başına geleni duydun mu? Beyoncé'nin Evet. başına geleni duydun mu? Ya, kadının, yeni şarkıları olduğu hard diskini çalıyorlar ya. Dünyanın en ünlü şarkıcılarından. Şöyle haberi bir müsaadenle hemen şöyle bir okuyayım ve yargılanıyor bu hırsızlığı yapan. Hırsızlığı yapanın nasıl yakalandığı da çok enteresan. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé'ye ait daha önce yayınlanmamış müzik kayıtlarının bulunduğu hard diskleri çalan kişi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Atlanta'daki, eee, son 2 yıl önceki Cowboy Carter konseri öncesinde henüz yayınlanmamış şarkıların bulunduğu hard diskler çalındı. Eee, 41 yaşında Calvin Evans, Amerika'nın Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde Beyoncé'nin park etmiş aracına izinsiz girerek hard diskleri çaldığını itiraf etmiş. 2 yıl hapis cezası ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik verildi. Yani hapisten çıktıktan sonra da ilk 3 yıl devletin denetiminde, kontrolünde olacak. Beyoncé'nin, koreografi ve dansçısının kiraladığı araca girerek bagajdaki eşyaları çalmış, ve, koreograf araca döndüğünde arka camın kırık olduğunu, valizlerin kaybolduğunu fark etmiş. Hard diskleri ve diğer eşyalar hâlâ ortada yokmuş, bulunamamış. Çalınan eşyalardan biri bulunamamış. 2 MacBook, dizüstü bilgisayar, Apple kulaklıklar, lüks kıyafetler, aksesuarlar ile Beyoncé'ye ait yayınlanmamış şarkıların olduğu hard diskler kayıp. Yakalanması çalınan MacBook'lardaki takip sistemi sayesinde olmuş. Görüyor musun akıllı? Dünya starı başına Ya, olunmuyor. tabii, Görüyor musun? tabii. Yani bizler arabamıza takip sistemi takalım mı takmayalım mı? Ya kim çalacak bizim arabamızı filan diye düşünüyoruz. Kadın MacBook'larına takip sistemi koymuş. Tabii ki ama yani onun şimdi o adamın çaldıkları katrilyon dolar yani. Hani içindeki bilgiler, o, bu çok haklı değil mi? O adam zaten 2 yıl hiçbir şey onları sattıysa ettiyse adamın 7 sülalesinin de 7 sülalesi öteden hayatı kurtuldu yani. MacBook'lara takip sistemini kurmasının sebebi içinde şarkılar var, değil mi? Kıymetli yazışmalar, Şarkılar, görüntüler, programı, ne aldı, ne görüntüler var, verdi, belki muhasebe kayıtları, her şey oradadır değil yani mi? hepimiz gibi. Ya, her şey oradadır. Ama yani bunu akıl etmesi, MacBook'ları bu şekilde koruması fakat yine de bir açık veriyor, bir hata yapıyor. Gittiği yerde araba kiralıyor. O zaman sen araba kiralamayacaksın. Önceden, 1 hafta önceden oraya adamlarını yollayacaksın ya da 2 gün önceden kiralayacağın araba bile kiralasan onu orada güvenlikli hâle getireceksin, değil mi? Yani, bütün Tabii, güvenlik o tabii. arabaya, camları kırılmasın diye nasıl önlem alacaksan artık o önlemi alacaksın. Ya da cama dokunduğu zaman alarm çalacak ya da elektrik çarpacak dokunanı, yani, ki bu başına gelmeyecek. MacBook'a koruma koyuyorsun ama gittiğin yerde araba kiralayarak büyük bir güvenlik açığı veriyorsun. Bu da enteresan. Ama bence Bizimkiler bunu. Pardon, devam. ekibinden birilerinin de parmağı vardır. Yani şimdi Beyoncé onu kontrol edemez. Bir sistemi vardır, o sistem uygulanır. Oradaki birileri de ona, yancılık ve yardakçılık yapmış olabilir, yardım etmiş olabilir. Çünkü o kadının arabada bırakacaklarını onu kontrol edemez ki koca Beyoncé. Bu aptallar bunu arabada mı bıraktılar diye düşünmez. Aldıklarını düşünür. Yani orada bence danışıklı dövüş vardır yani.
Yoksa nasıl Orada çalınacak? içten birisi yardımcı olmuştur diyorsun. Yani E, ekibinden birisinin tabii. Yani bırakılır katkısı mı? var. Ben bile bırakmıyorum. Benim neyim var ki? Bir yere arabayı bıraktığımda elimde yani bütün her şey. Aman ne olur ne olmaz bilmem ne taşıyorum yanımda. Sen Beyoncé'sin. Kadın zaten onu taşımaz. Bizim buradaki starlarımız bile taşımıyor. O ekipten birisinin alması gerekiyordu. Almamış. Almayınca da bu olmuş. Çok tesadüf gibi durmuyor yani. Biz de stüdyodan çalınmıştık. Tarkan'ın mı şarkısının kopyası çalınmıştı. Yeni çıkacak şarkısının. Hatta Evet. çıkarılmış, internete atılmıştı. Tarkan'ın da Hı galiba hı. 20-25 sene, 30 sene evvel belki. İnternette dolaşıyordu daha şarkıyı Tarkan çıkarmadan. Stüdyodan yapılmıştı. O da tabii stüdyodaki ekipten birisi yapmış. Muhtemelen ne olduğunu bulmuşlardır. Açıklamadılar ama. Arabadan çalınma benim başıma geldi. iPad'im arabanın bagajındaydı. Şöyle olmuştu. O da hala yapılabilir mi bu bilmiyorum. Arabayı park ediyorsun ya. Park ettiğin zaman arabadan ayrılınca basıyorsun, kilitliyorsun. Sen basarken senin belli yerlerde, kalabalık yerlerde Evet. araba hırsızları bir kafeye oturuyor, gelen park edenleri seyrediyor. Basıyorsun sen, o da basıyor. O da basıyor, sen Evet. kilitlediğin zaman kilitlenmiyor. Kilitlenmiyor. Sen uzaklaştıktan sonra geliyor bagajını açıyor, arka ön Evet. şeye bak, koltuklara bakıyor. Varsa bir şey alıyor gidiyor. Benim iPad'im bagajdan o şekilde çalınmıştı. Tabii gitti. Karakola şikayet ettik falan ama bir şey çıkmadı. Bir de Bağdat Caddesi'nde yine arabanın kelebek camını kırıp eskiden yıllar önce Allah'tan bir şey bırakmamıştım. Öyle bir hırsızlık yaşamıştım. Peki. Ben nasılım o konuda biliyor musun? Parmağımla kapatıyorum kilidi genelde arabada. Hani çantada hep benim anahtar. 50 kere beni gören bu kadın deli falan sanıyordur. Gidiyorum tekrar parmağımı koyuyorum. Tekrar tık tık yapıyorum. Tabii. İçim tatmin olmuyor. Bir daha geri Doğru, dönüyorum. doğru, Millet diyordur ki deli doğru. herhalde bu yani. Estağfurullah, estağfurullah. Çok doğru yapıyorsun. Ben de bu olayı yaşadıktan sonra bak kaç sene oldu? 15 sene oldu. Şimdi hala kilitledikten sonra dönüyorum arka kapıyı da kontrol ediyorum. Kilitli mi? Kilitli. Ha tamam kilitli. O Evet. zaman rahat yürüyüp gidiyorum. Ama doğrusu senin yaptığın biliyor musun? Ama Yani işte anksiyete sahibi oluyoruz. Çok utanıyorum. Parmağımı koyuyorum, kilitliyorum, yürüyorum ya. Diyorum ki bakmayacağım artık. Ondan sonra içim rahat etmiyor. 10-15 adım sonra yine dönüyorum. Tekrar bakıyorum. Öyle gidiyorum yani. yani başka türlü için rahat etmeyecekse yaptığın doğru bence. Bence Evet. yaptığın doğru. Evet. Uras Kaygılaroğlu. Uras Kaygılaroğlu'nun oyunculuğunu ben bu son dizide tamam dedim. Bu adam dedim hakikaten artık yani Oldu. bu işi tamamen çok iyi yapar olmuş bu adam. Çok iyi bir seviyeye getirmiş bu işi. Son diziyi de yayınlandıktan 4-5 bölüm sonra izlemiştim. Söylüyorlardı hep yani kendisine bir yol çizmiş dizide. Sıradan oyunculuğun dışına çıkmış, bambaşka bir oyunculuk sergiliyor, sahneliyor ve biz onu izlerken hiç rahatsız olmuyoruz. Bizi karakterin yanına çekiyor. Karaktere yakın olduğunu hissediyorsun izlerken. Arkadaşınmış gibi, ne bileyim ben, benimseyerek izliyorsun. Bu sıcaklığı veriyor sana adam. Sen ne düşünüyorsun Uras Kaygılaroğlu'nun oyunculuğuyla ilgili? Uraz biraz İzledin mi? aykırı aykırı hep geldi herkese, bana değil. İşte oje sürdü, etek giydi, onu yaptı, bunu yaptı, ceketi şöyleydi, böyleydi. Bunları konuşurken bir anda inanılmaz güzel bir projeye cuk diye oturdu. Yani o rol sanki ona yazılmış. Kaşı, gözü, hareketleri, proporsiyonu, her şey çok oturdu role. Vallahi çok güzel. Hani ben fanatik bir dizinin izleyicisi değilim ama karşıma geldikçe çok sık tekrarı oluyor. Bakıyorum gerçekten çok iyi oynuyor. İnanılmaz. Bir de yıllardır çok iyi spor yapar. Onun spor hocası Meltem Mai de senin de Bodrum'dan komşun. Buranın çok büyük bir hocasıydı Meltem. O da bizim gibi tırlak. Bir anda delirdi Bodrum'a taşındı ve yıllardır hep Uraz'ı çalıştırır.
o kadar güzel proporsiyonunu onun, güzel bir hale getirdi ki vücudunu. Mesela tam bu role de çok iyi oturdu. Yani ben şimdi o geçmişi de bildiğim için en az bir 4-5 senedir Meltem'le çalışıyor. O vücutsal olarak da çok iyi oldu. Role de çok iyi uydu. Şey olarak da, hani, tam bir bütün ya, ruhu da, enerjisi de hepsi sporla birlikte bu diziye yansıdı diye düşünüyorum. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Kendisini de toparladı. Özel hayatında da dışarıdan böyle bir dağınık bir görüntü veriyordu. Yani içine girmeden anlayabiliyordun. Yani gece muhabirler sık sık rastlıyordu kendisine. Orada muhabirlere biraz böyle itici davranıyordu. Biraz kendisini farklı bir yere koyuyordu. Eee, ve biraz aykırı hareketleri vardı. Üst üste gelen işler de aslında eee onun aleyhine, bir şey oldu. Mesela, tiyatro sahnesinde bir erkekle öpüştü, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir rol gereği Shakespeare mi Hı oynuyorlardı? hı. Bir İngiliz oyununu Öyle bir oynuyorlardı şeydi. filan. Öyle bir tepki çekmişti o zaman ama rol gereği yani. Sonra bir, bayanla ilişkisi varken o bayanın yaptığı çok acayip tablolar filan, insanları kesip yani resim olarak, insan Hı hı. vücutları, kesip insan vücutlarını filan sergileyen bir kadındı sevgilisi. Uraz oradan da yıpratılmıştı filan. Fakat adamın, Cem Yılmaz'la da böyle bir atışması filan olmuştu. Fakat adamın oyunculuğu onu böyle aldı, çıkardı. Bütün o dedikoduların, polemiklerin içinden filan böyle Hepsinden. zirveye oturttu abi. Çalışkanlığı, Aynen öyle oldu. oyunculuğu, aynen pür pak, tertemiz bir adam orada, değil mi? Hızla yükselen, zirvede hızla yükselen bir adam yani karşımızda. Bundan Şimdi sonrası füze zaten. Yani zirveye oynadı, bravo. zirvede, sonrası füze yani. Yeraltı dizisinin azizesi Sevil Akı, bir programa katılıyor. Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarındaki programına katılıyor. Orada, Uras Kaygılaroğlu için şunları söylüyor: "Bu kadar saygılı, bu kadar sevgili, bu kadar zarif bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. O kadar zarafetli davrandı ki çektiğimiz ilk sahneden itibaren neredeyse ayağa kalkacak kadar büyük bir saygıya sahip. Uras çok çalışkan, lokomotif bir oyuncu. Çevresindeki herkese o güzel ruhunu ve çalışkanlığını geçiriyor." Ne güzel sözler bunlar ya. Ne İnanılmaz. güzel sözler. Uras Kaygılaroğlu'nun eee, kendisiyle röportaj yapılmasını istememesi gibi bir huyu var. Mikrofon uzatıldığı zaman çok uzun zamandan beri gazetecilere cevap vermemeyi tercih ediyor. Röportajlar ona göre değil. En son Mustafa Ağda dün eee, hemen hemen her ünlüye mikrofon uzatıp onlarla röportaj yapan, konuşan saygılı bir muhabir Mustafa Ağda. Sevgiyle yaklaşıyor, saygıyla yaklaşıyor. Uras Kaygılaroğlu'na da o şekilde yaklaşıyor. Dışarıda kaldırımda yürürken röportaj yapmak istiyor. "Ben," diyor, "müsaade et," diyor, "yapmak istemiyorum. Arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum," diyor. "Bir müsaade et bana," diyor. "Sevmiyorum ben burayı," diyor. Bunu diyor. Mustafa üzerine gidiyor yani ısrar ediyor. "Diziden konuşalım," diyor. "Ne zaman, tatil olacak?" diyor. "Beni rahat bırak abi," diyor ya. "Beni lütfen," diyor filan. Ondan sonra, "Ne olur," diyor, "ben," diyor, "yapmak istemiyorum," diyor. Bu kadar da böyle kibarca, bu kadar da böyle mütevazı bir şekilde, Mustafa da pes ediyor tabii. Yani Mustafa da "Peki," diyor, "tamam," diyor, "o zaman," diyor, "yapmayalım," diyor. Yani burada, ya ikile filan da diyebilirdi. Bunu diyenler de var muhabirlere. "Ya çekil kardeşim," filan diye böyle eliyle iteleyen de gördük biz filan. Uras Kaygılaroğlu ama o kadar kibar davranıyor ki yani hiçbir şey söyleyemedim. Hiç yani gazeteci işini yapıyor kardeşim, bir soruya da cevap versene filan falan diyebilirim yani bir gazeteci olarak, onların abisi, meslektaşı olarak filan. Hiç. Yani adam haklı. Hakikaten haklı yani. Orada yani
Çünkü o kadar güzel izah ediyor ki durumunu. Arkadaşlarla yemeğe gidiyor, konuşmak istemiyorum, sevmiyorum diyor. Lütfen diyor. Daha ne desin abi adam yani, değil mi? Evet, evet. Sen ne diyorsun? Yani Bazen bu kadar menajerleri de kibar olsun, istemiyor. Nasıl canım? bu kadar kibar olsun canımı yesin ya. Bu kadar Evet, evet. güzel davransın meslektaşıma, arkadaşıma. Bazen menajerleri de istemiyor. Evet, değil mi? Onlar da öyle Menajerler de yönlendirebilir. istemiyor. Diziye zarar vereceğini düşünüyorlar. Hani sokakta röportaj yapılması çok hoşlarına gitmiyor ki keza öyle de olması gerekiyor bir projenin içindeyse. Geçen çok ünlü bir arkadaşımla konuştum. O da yeni bir menajerle anlaşmış. Mesela ona demiş ki menajer, sosyal medyada yorum bile yapma, görünme, yok ol. Dedim ki yani çağ değişti. Bir enteresan yani. Hani biz televizyonculukta görün, yorum at, öne çık, magazin deriz yani. Menajerler öyle söylemiş, şaşırtıcı geldi bana. Yani benim bilincime göre, benim öğrendiğim doğrulara göre yorum atması, öne çıkması. Çünkü biz nasıl hatırlayacağız? Bayağıdır da 3 senedir bir projede yok. Nasıl hatırlayacağız diye düşündüm. Ama Uras Kaygılaroğlu'na gelince evet çok nezaketli, çok tatlı. Meltem de spor hocası da hep onu söyler. Ya dünya tatlısı, dünya iyisi, hayatımda bu kadar efendi adam görmedim, bu kadar candır vesairedir falan diye. Çok iyi yani efendi çok belli o ya. Yani hani oynuyor olsa bile bu kadar oynayamaz yani. Kişiliğinden, duruşundan, tavrından çok belli oluyor. Umarım ileriki yıllarda da böyle devam eder. Hiçbir zaman bu karakterini ve duruşunu bozmaz diye düşünüyorum. Uras Kaygılaroğlu bendeki şeyi, hayatın her yolunu bilen, her şeyi bilen, her şeyi görmüş genç yaşına rağmen. Ama kibarlığı seçmiş, beyefendiliği seçmiş, doğru yolun bu olduğunu anlamış. Buna da bu yaşlarda ermiş artık. Yani bir süzülmüş. Şimdi tamamen olmuş yani. Uras Kaygılaroğlu beni ilk şeyde şaşırtmıştı. Cem Yılmaz'a gider yaptığında. Bir sahnede onu tersledi birlikte bir kalabalık bir yerdeler. Cem Yılmaz bir konuşma yapacak. Mikrofon bir şey alıyor. Cem Yılmaz Uras Kaygılaroğlu'na bir ters yapıyor. Onu orada hani küçük düşürecek bir şey Hı söylüyor. Bir hı. espri yapıyor. Uras Kaygılaroğlu altta kalmıyor. Ezdirmiyor kendini orada. Ulan dedim helal olsun. Çünkü Cem Yılmaz onun patronu, aynı zamanda filmlerinde falan oynuyor onun. Gora'da mı ne bir yerlerde oynamıştı, bir şeylerde oynamıştı. Tam şimdi hatırlamıyorum. Ve yani o Cem Yılmaz'ın bir kemik oyuncu ekibi vardı ya, onun içindeydi Uras. Sonra o Hı hı. restleşmeden sonra biz de televizyondan Uras'a helal olsun demiştik. Cem Yılmaz'ı mat etti demiştik. O restleşmeden sonra zaten birkaç projesini almadı Uras'ı Cem Yılmaz. Aralarında bir kırgınlık oldu. Sonra düzeldiler. Şimdi en son bu Gora 4'te o da varmış. Eee, yani daha da yükselecek dedin ya, daha da imzasını atacak, inanıyorum. Güzel olacak bence. Bir boşluk var. Oyunculukta zirvede, erkek oyunculukta bir boşluk var. Kıvanç geri çekildi. Kıvanç'ın ağırlığı şu anda hissedilmiyor, yok. Kıvanç Tatlıtuğ. Kenan İmirzalıoğlu bu kadar. Bu kadar. Kenan İmirzalıoğlu yani Mayıs'ı tamamlayacak mı, tamamlamayacak mı diye dizi pek çok insan tartışıyor, biliyor musun? 4'e 5'lere düştü dizinin reytingi. Yani sen e, kral olacaksın, dizi sektöründe en iyi erkek oyunculardan biri olacaksın. Senin dizin 4'lerde, 5'lerde gezecek filan. 10, 12, 16, 15 yapman lazım. Yani baksana Uzak Şehir ne yapıyor? 5. senesine girecek. Hala 15 reyting yapıyor ya adam orada. Neydi o çocuğun adı, başrol çocuğun adı? Yani o sürüklüyor diziyi Sinem Ünsal'la beraber. Yani Evet, evet. Uras Kaygılaroğlu 8'lerde reyting olarak dizisi. Ve o bir yere tutundu, artık daha da yükselir senin dediğin gibi. Düşmez diye düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yoksa ekleyeceğim bir Eşref şey var mı? Rüya'ya, onların rakiplerine sevgilerimi iletiyorum. Dün akşam izledim, fitil oldum. Evet. Sinirlerim çok bozuk. İhtiyar ortaya çıktı, çıkacak. O Demet Özdemir, Rüya karakteri gitti yine burnunu soktu bir yerlere.
öldürülecek, başına bir şey gelecek diye ödüm koptu ki her hafta tövbe ediyorum izlemeyeceğim diye. Yine izliyorum ama verem oldum yani. Hem de Ben hamile izlemedim. kendini çok tehlikeli bir olayın içine soktu. Şimdi ihtiyara Öyle da mi? şey diyorlar, konuşmamda sakınca var mı? Yo yo, devam et lütfen. Olur mu öyle şey? İhtiyar olarak Uğur Yücel girecek diyorlar. Uğur Yücel girerse ben zaten şöyle izliyordum. Hepten yapışırım. Yani ölüyorum, bitiyorum, aşığım adama. Hani Uğur Çok Yücel iyi. ihtiyar karakteriyle girerse diziye daha da güzel olur ama Uğur Yücel girerse ihtiyar söyledikleri kadar kötü birisi olmayabilir. O yüzden heyecanla onu bekliyorum. Dün akşam ihtiyarı sokarlar diye düşündüm. Sokmadılar. O yüzden yeraltı Uraz deyince hemen Eşref Rüya'dan da bahsetmek istedim. Çok iyi yaptın. Ben izlemedim, izlemedim. Ancak, bu kadar heyecanlı, bu kadar, severek ve merak ederek izlediğine göre muazzam bir, şeydi, bölümdü demek ki. Reytingi de çok iyi gelmiş zaten. Gelir çok heyecanlıydı. Evet. Dostlar, beğen yaparsanız ve, abone olarak izlerseniz, abone olmadan izleyen arkadaşlar bizi çok mutlu edersiniz. Algoritmanın bizi daha iyi yerlere çıkarması için sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Dilerseniz katıl butonuna da basarak katkıda bulunabilirsiniz bizlere. Peki, Demet Özdemir dedin. Demet Özdemir'in dizisini sen dün büyük bir merakla izlerken Demet Özdemir Cannes'da partiliyordu. Demet Özdemir Evet. Cannes'da eğleniyordu. Cannes Film Festivali'ne giden ünlüler arasında Demet Özdemir de vardı. Hande Erçel de orada. Sümeyye Aydoğan bir yıldız gibi parlıyor Cannes'da. Üzerindeki kırmızı elbiseye bayıldım. Gülsüm Ali orada oyuncu. Özgün Amal ilk gidendi ve başka gidenler de olacak. Bir isim daha vardı. Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı'nın eşi, oyuncu Melisa Aslı Pamuk da orada ve onları kırmızı halıda her birini gördük. En çok kimi Hande Erçel beğendin? de orada. Hande Erçel'i söylemedi mi? Hande Erçel de orada. En çok kimi beğendin Kırmızı Halı'da? Demet Özdemir'e bayıldım. İnanılmaz melek gibi. Çok şahaneydi ama şuh ve seksi olarak da Hande Erçel muhteşem ötesiydi. Yani ikisinin klasmanı da biraz farklı. Hani biri çok duru, yalın, sade, melek gibiydi. Diğeri de çok seksi ve şuhtu. İnanılmaz güzeldi. Bayıldım ikisine de. Özgün Amal'a da bayıldım. Diğer gidenler de güzeldi. Kızlarımızın hepsi güzel ama favorim Demet Özdemir ve Hande Erçel. Hande Erçel bir Lübnanlı modacı Sophie Couture markasının bir kıyafetini giymişti. E, Hande Erçel altın tonlarında işlemeli bir elbiseyle hakikaten parıl parıl parlıyordu. Stilisti İnan Kırdemir'den ayrıldı biliyorsun. Bu Serenay Evet, evet, Sarıkaya gördüm. olayı geçen yayında konuşmuştuk. Gündeme almıştım geçen gün yayında ama seninle yapmamıştık galiba o gün yayını. İnan Kırdemir Serenay Sarıkaya'yı Yves Saint Laurent'e götürünce Hande Erçel hem menajeri Ayşe Barım'dan hem de İnan Kırdemir'den, yılların stilisti İnan Kırdemir'den ayrılmıştı ama hemen kendisine çok güzel bir moda danışmanı buldu ki Sophie Couture'un bu çok güzel elbisesini bence Cannes'da diğer yıldızların üzerinde gördüğüm elbiselere de bakıyorum. Cannes Film Festivali başladığı zaman ben Fransa'dan filan girebildiğim kadar çok sayfalara giriyorum. Ne giymişler diye yerli yabancı starları. Hande Erçel'den güzel giyineni hakikaten bak şey olsun diye söylemiyorum. O göğüs detayı nedir öyle ya? Önce şey zannettim, yani bu göğsünün burası, elbisede bir hata var, bir şey. Fakat kardeşim o ne kadar güzel bir figür, değil mi? Sen Ne hep güzel öyle yapmış. sanıyorsun ya, onun farkındayım. Öyle ha vallahi öyle ama ne güzel bir figür o, ne güzel bir kıvrım yapmış oraya o modacı.
Yani çok Evet. çok beğendim. Çok Hande beğendim. Erçel, Han biraz Hıı. Arap dünyasına oynuyor. O mesela üstündeki kostüm çok arabik aslında. Taşlı şeyleri, Çok doğru. rengi, sarı falan filan. Hatırla, şey vardı, Joy Evarts'ta, Arabistan'da, Suudi Arabistan'da. Evet, Oradaki kostümü hatırla. Taşlar, pullar, çiçekler, miçekler aslında bravo. hiç bize, böyle beğenebileceğimiz bir kostüm değildi. Hande giymese onu, "A!" falan yapardım ben böyle. Hande giydiği için ama o biraz o çok Arap dünyasında çok artık tap oldu. Çok beğeniliyor. Biraz Araplara yönelik giyiniyor aslında. Mesela Demet öyle Çok değildi. doğru. Demet çok daha Avrupâi bir şey giydi ama Hande daha Arabik standartlarda bir şey giydi. Sarı, gold, detaylar vesaire. Sadece elbiseyi kurtaran o yaka kısmıydı. Mesela o yaka kısmını düşün, olmadığını düşün. Çok daha Arabik gelirdi o elbise hepimize. Bravo. O detay öyle bir hale sokmuş ki o elbiseyi, bir modern bir tasarım havası vermiş. Yoksa düz bir şey olurdu Evet. ve yine muhteşem diye konuşurduk ama dediğin gibi arabik dururdu. Eee, Hande Erçel, yıllardır çalıştığı İtalyan mücevher firmasıyla yine, işbirliği yaparak Cannes'a gitti. Aldığı parayı, bilmiyorum ama geçen sene aldığı para $1.000.000 civarında olduğu söyleniyordu. Bu Cannes'daki, yaptığı çalışmadan dolayı. Yaptığı çalışma derken, işte, orada fotoğraflar çekiliyor, Türk medyasında her yerde yayınlanıyor. Bu yetiyor zaten. Müşterinin istediği bu. Türkiye'deki zengin hanımlar Hande Erçel'in taktığı takıları alsınlar, beğensinler, alsınlar diye. Sümeyye Aydoğan da, yine bir Fransız, mücevher firmasının yüzü olarak gitti oraya. Ben bunu ilk defa duydum. Firmanın adını söyleyeceğim. Messika diye. İlk defa duymam normal çünkü bu 10-12 yıllık bir mücevher firmasıymış. Bu bir kız bunun sahibi. Kızın babası Güney Afrika'da, pırlanta madenleri olan bir adam ve, kızına kurmuş bunu, Messika firmasını. Ama kızı öyle bir yürümüş ki, öyle bir ilerletmiş ki Hollywood yıldızlarına filan takı satıyor ve Sümeyye Aydoğan'ı bulmuşlar, beğenmişler. Onu Cannes'a götürmüşler. Yani Beyoncé'ye mesela Beyoncé'nin takıları, Gigi Hadid'in, Kendall Jenner'ın, Natalie Portman'ın takıları bu firmanın, bu firmadan. O da bir kırmızı elbiseyle çok şık gözüküyordu. Demet Özdemir, ben şaşırdım. Markayı söyleyeceğim yine. Trendyol Milla'nın elbisesiymiş o. Marka Trendyol Milla. Bizim bildiğimiz internetteki alışveriş firmasının Trendyol Milla diye kadınlara yönelik bir şeyi var ya. Eee, Hı hı. oranın üretimiymiş. Beyaz bir kuğu gibi. Allah Allah. Hakikaten. Hemen link atsın alıyorum. Hemen. Bayıldım Trend, elbiseye. Ay Trendyol çok Milla'da sevindim şu an şu biliyor an musun? Tiyatro Milla'da var mıdır, kalmış mıdır? Ya da yani ne bileyim bir bakmak lazım hakikaten. Camlarından bezdiririm Eee, ben sen merak etme. Her gün mesaj atarım. Geliyor mu stok, geliyor mu stok diye. evet. Bir de, Özgün Amal da oradaydı. Özgün Amal da Cannes'daydı. O da Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü alan bir filmde oynadı ya, kışın bu ödülü aldılar ekipçe. Bir Alman-Türk ortak yapımı. O film ekibi olduğu gibi Cannes'a, davet edilmiş. O vesileyle oraya gitti ve tabii Cannes'ın sadece kırmızı halısı değil, gece davetleri de var. O firmaların gece, organizasyonları da var. Onlara da katılıyorlar. Oraya giden ünlüler, partilere de katılıyorlar. Sabaha kadar eğlence, dans, sonra yorulup gelip burada çalışmaya devam ediyorlar. Ya, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım da Cannes'da. Onunla beraber gitmişler. Demet Yan Özdemir'in yana. ablası Derya da orada. Ne güzel bak. Ne güzel.
Şey, eniştesi Caner Yıldırım, otelin içinde, işte, merdivenlerde, sağda solda, odasında bu kıyafeti giydikten, makyaj, saç yapıldıktan sonra Hande Erçel'in bir sürü fotoğraflarını çekiyor ve paylaşıyor. "Dupduru maşallah" diye yazıyor altına enişte. Hı hı. "Dupduru maşallah" diye yazıyor. Desteğini sosyal medyada ve "benim gözümden" diye de belirtiyor fotoğrafın altına. Orada olduğunu da insanlar oradan anlıyorlar. Zaten Demet'in paylaşımlar da yapıyorlar kardeşi Can'da. Derya da Demet'i çekmiş. Demet'in kardeşi Derya odada hazırlanırken seni burada böyle görünce çok onurlandım, çok gururlandım. Sen benim ışıltımsın vesaire diye Demet'i paylaşmış. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Bizim Ben de Eşref ünlülerin ve Demet savunucusu gibi. Eşref Edebiyat ama doğru, söylediklerin Aynen. doğru. Ben bu konuda Eee, bir şey söyleyebilir miyim Bilal'cim? Vakit tabii. var mı? Var, var, var. Şimdi çok güzel starlarımız orada. Benim sosyal medyada bir şey dikkatimi çekti. Aileleri tabii ki onurlanıyor, çok seviniyorlar. Gerçekten çok büyük başarı. İşte yıllar sonra Demet Özdemir, Hande Erçel ve diğer işte Özgün Amal ve diğerleri orada. Biz gurur duyuyoruz, değil mi? Bundan gurur duyabiliriz, mutlu olabiliriz. Türkiye'yi ve Türkleri temsil ediyorlar. Dünya çapında oyuncu olma yolunda ya da meşhur olma yolunda ilerliyorlar. X'te çok acayip kullanıcılar var ve Instagram'da da yorum atanlar var. Mesela X'te şunu gördüm ben. Şimdi Hande Erçel ya da Demet burada duruyor. Tak 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 burası çekiyor basın. Arka tarafta orada çünkü orayı bilmedikleri için defalarca gittik ve gördük. Şimdi burada biri dururken burada bak koca bir alan. Orada başka biri. O onu çekiyor, o onu. Yani açıyı anlatabildim mi? O onu, o onu her taraftan çekiliyor. Bizim kızlara yani yazmışlar işte bunlar kim ki bak dikkate bile almadılar, çekilmediler falan filan. Ya kardeşim gir aç araştır bu kızlar çekilmediyse bu pozlar nasıl dünya basınında? Sen bir şu bakış açını şöyle bir genişlet yani. Ha gerçekten artık çok ayıp oluyor ya şey gibi AVM'lerde bir makine var ya başını kaldırınca tak vuruyorsun. Ne olur başını kaldırana tak vurmayalım alkışlamayı öğrenelim ya. Niye kendi insanımızı bizim memleketimizden olan Arabistan'ın bayıldığı, Suudi Arabistan'ın bayıldığı, Amerika'nın bayıldığı, İspanya'nın bayıldığı insanları neden yeriyoruz yani? Neden? Neden? Suçları ne bu Desteklemek lazım. insanların? Evet. Desteklemek lazım. Desteklemek lazım. Hande Erçel oraya giden en güzel kadınlardan biri. Yani her milletten ünlüler gidiyor elbette Cannes Film Festivali'ne. On binlerce ünlü o 11 gün boyunca oraya akıyor. 2 gün kalıyor, dönüyor, 3 gün kalıyor, dönüyor. Kimi bir haftalığına giden de oluyor ama her ülkeden güzel kadınlar, yakışıklı erkekler orada. Evet. Fakat ben Hande Erçel'den hakikaten daha güzeline bakıyorum, bakıyorum göremiyorum. Yani Yok yani çok yok ya da var Sümeyye bize de öyle öyle. geliyor yani. Sümeyye de öyle mesela. Bu Sümeyye Aydoğan bu sene ilk Evet. defa gidiyor. Yeraltı dizisinde oynuyor ve nasıl Evet. görüp çekmiş o Fransız mücevher firması onu nasıl görüp beni bu temsil etsin diye hakikaten kız hayat dolu, rengarenk, pırıl pırıl, capcanlı ve çok güzel bir kız. Ya Orada da fıstık gibi taşıdığı kızlar ya, etkiler rüya gibi, çok fıstık güzel. gibi. Tabii, İnsan utanır ya, alıyorlar, alıntılıyorlar. Bak bunları çekmedi, rezil oldu. Orası öyle, burası böyle. Yani ne kadar kötülüğe meraklıyız ya, ne kadar ya. Aşağıya çekmeye bayılıyoruz, alkışlamıyoruz ya. Bu hayatın her alanında böyle. Korkunç. Dün ben mesela öyle. delirdim onlara. Öyle, öyle. Maalesef Enteresanlar. sosyal medyada, bunu çok yapıyorlar. Sosyal medyada maalesef bunu çok yapıyorlar ama, oraya giden bizim ünlülerimiz, işbirliği karşılığında da gitmiş olsalar, aldıkları ücretin, 50 kere hakkını veriyorlar. Yani şu anda bugün bütün medya Hande Erçel ve diğer kızların görüntüleriyle. Ve ben bugün bir şey paylaştım. Fransız basınında da Hande Erçel'in o üzerindeki muhteşem elbiseyle fotoğrafı yer aldı. Onu da paylaştım ben Fransızca yazıyla birlikte.
görüyorlar ve yayınlıyorlar, beğeniyorlar ve yayınlıyorlar yani. Yani. Aynen. Bir de firma çağırmış onu, vermiş $1.000.000, $2.000.000. Aptal mı bu firmalar? 10 yıllık planlamayla çalışıyor bu büyük markalar. 10 yıl sonra oraya Tabii. kimi götüreceğini bile hesap ediyorlar. Bu kadar parayı ve değeri vermiş, oraya götürmüş. Sen oraya gidip diyorsun ki bunu niye çağırdılar? Bak onu çekmiyorlar, rezil oldu bilmem ne. Ya Kıskançlık. kardeşim Tamam. şurayı genişletmeyi öğrensinler yani. Gerçekten öğrensinler. Sinir oluyorum birisi birisine haksızlık yapınca. Çok moral bozucu. Canım benim. İyi ki söyledin bunları, iyi ki anlattın. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Eksik olma. Pazar günü müsaitsen pazar günü yine konuk almak istiyorum seni. Olur canım. Pazar yine konuşalım. Bu ara heyheylerim tepemde. Yayında konuşuruz. Canım benim. Konuşuruz. Sevgiler. Görüşmek üzere Arzucuğum. İzleyen herkese teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dostlar, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Ben yarın akşam yine sizlerle birlikte olacağım. İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat'la konuşacağız. Magazin gündemini yorumlayacağız. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.